Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elcik çalışacağız. Bu çantamın videosunu detaylı anlattım ama sadece elcik arayanlar için ayrıca bir elcik videosu olarak yükleyeceğim. Arkadaşlar bakın şu şekilde, bu da tamamen bana ait bir tasarımdır. Şu şekilde bakın bir elcik tasarladım. İki renkli, düz renkli yapabilirsiniz. Çantalarınızı her türlü çantada, anahtarlıkta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çantamızın yapımına geçeceğiz. Ondan önce şöyle 3,5 milim tığım var ve çile olarak kağıt ip kullanıyorum arkadaşlar. Ben iki renk olarak kullandım. Siz istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Bir de şöyle biliyorsunuz papağan askımız var mevcutta. Şimdi tarifine geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar elcik için bir tane şöyle papağan diyoruz buna. Şöyle bir aksesuarımız var. İşte kağıt ipimiz, 3,5 milim tığımız, yine aynı kullandığımız tığ ve bunları birleştirirken de şöyle bir iğneye ihtiyacımız olacak. İlk önce ne kadar elciğimizin boyunu ne kadar istiyorsanız arkadaşlar o boyutta bir zincir çekiyoruz. Çok sık olmamasına dikkat edin çünkü sık iğne yapacağız bunu. Bakın 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ben şimdi 40 adet zincir çektim arkadaşlar. Şimdi burada zincir sayısı sizin ipinizin kalınlığına ve elinizin ayrılığına göre değişir. Ben şimdi ölçeceğim. Mesela elciğimi ne kadar istiyorum? Bu biraz kısa geldi. Çünkü şuradan geçireceğim kısımda içinde olacağı için biraz daha çekeceğim arkadaşlar. Ve sık iğne yaptıktan sonra bu zinciriniz biraz toplanır. Onu göz önünde bulundurun. Her zaman fazla zincir çekmek daha iyidir. Çünkü kalanını sökebilirsiniz. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Şimdi 50 tane zincirimi çektim arkadaşlar bakın. Şöyle iki ucunu birleştirdiğinizde elciğinizin boyutu size yeterli geliyorsa o kadar zincir çekebilirsiniz. Evet, şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi burada 50 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen sık iğne yapacağım arkadaşlar. Burada önünde gelen şöyle ilk zincirin içine bir sık iğne yaptım. Şimdi bütün sırayı böyle bu şekilde zincirlerimin içine birer tane sık iğne yapacağım. Şimdi ben bu köşeye kadar uca kadar sık iğnemi yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bütün zincirlerin içine sık iğne yaptım. Şimdi burada şöyle köşeye bakın. 1 2 tane daha aynı noktaya batıyorum. Burayı üçlüyorum arkadaşlar. Yani köşede 3 adet sık iğnemiz oluyor. Şimdi karşı taraftaki zincirlerin sık iğnelerin karşısına normal böyle oval taban yapar gibi düşünün. Şöyle sık iğnelerimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı sıranın karşısına da sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu arada ipimizi de yürütüyoruz şu aradaki. Şimdi arkadaşlar bütün şöyle sık iğnelerimin karşı tarafındaki kalan ilmeklerimin tepelerine batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi burada da aynı şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim arkadaşlar sıra sonuna. Evet arkadaşlar bakın şu sonuncu sık iğnemin de başına geldim. Burada nasıl burada 3 tane yapmışsak burayı da arkadaşlar 3'e tamamlayacağız. Şimdi bir kere batıyoruz buraya. Bir tanesini yaptık. Şimdi bir tane daha yapacağız. Ve burası 3'e tamamlanacak arkadaşlar. Bakın. Şimdi şuradan da burayı yaptıktan sonra şöyle bakın. Şu baştaki sık iğneye şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın.
Şimdi ipimi buradan keseceğim arkadaşlar. Biraz uzunca bırakalım. Sonra ya lazım olabilir her zaman. Kısa kesmeden ipimizi uzunca bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu ütüleyip geliyoruz. Sonra üstüne bir işlemimiz daha var ve sonra birleştirme yapacağız. Evet arkadaşlar bakın ütüledim geldim. Şimdi şu ortasından bir renkli şerit geçmek istiyorum. Hem çantamla uyumlu olsun hem de güzel bir görüntü sağlasın istiyorum açıkçası. Şimdi renkli ipimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar bakın şöyle örgü parçamı ütüledim geldim. Şimdi şu ortasından bir şerit geçeceğiz. Hem çantamla uyum sağlasın hem de güzel bir görüntü olsun istiyorum. Diğer renk ipimi alıyorum arkadaşlar. Tabi siz düz renk de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde daha güzel olacağına inanıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi alıyorum. İplik yürütme yöntemi uygulayacağım. Şöyle baş taraftan şöyle bakın. Şuradan batıyorum. Direkt böyle buradaki sık iğnemden değil, şu ortadaki boşluk. Çünkü biz bu iplik kaydırmayı şu ortadaki zincir çekip yapmıştık ki şu ortadaki yere yapacağız. Şimdi şöyle bunu da biraz uzunca bırakalım. Lazım olabilir. Olmazsa zaten keseceğiz. Gizleyip de yürütüp de. Bakın şimdi buradan ipimizi çıkardık. Şuradaki bakın boşluk. Buradan ipimizi alıyoruz ve tığımızın içindeki ilmekten geçiriyoruz. İplik yürütme yöntemidir arkadaşlar bu. Böyle de kullanırsanız çok güzel bir görüntü sağlar. Bakın. Normalde bunu tabanların ortasına boşluk oluşunca da yapıyorlar. Ben de pek boşluk oluşmuyor ama ben süsleme amaçlı kullanıyorum ya da çantalarımın ağzını iplik yürütme kullanıyorum. Çünkü esneme yapmıyor. Yani bu iplik yürütme işlemini yaptığınız zaman şu ipi şöyle arkaya alalım. Çantalarınızın ağzı esnemiyor arkadaşlar. Şöyle biraz da düzgünce aynı ayarda tutmaya dikkat ederek şimdi bütün şuradaki bakın boşluklarımın içinden ilmeklerimi şöyle yürütüyorum. Şöyle. Bakın. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bütün dediğim gibi bakın şuradaki aradaki çizgi yani ilk çektiğimiz zincirin içine batıyoruz aslında. Buraları batıp şu iplik yürütme yöntemini tamamlayıp geliyoruz arkadaşlar. Sonra birleşimini ve şu papağana nasıl takıyorum onu göstereceğim size. Şimdi ben bütün şu ara noktalara iplik yürütme işlemimi tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şurada bakın sona kadar şuradaki köşedeki arttırmayı yapmadım. Oraya kadar geldim. Şimdi arkadaşlar bunları ilk önce birleştireceğim. Sonra şu renkli ipi birleştireceğim. Önce şu papağanımı takıyorum. Bunu taktıktan sonra şu siyah iple bakın arkadaşlar. Şu uç kısmı dikeceğim arkadaşlar ve birleştireceğim. Burayı da güzelce dikmeye dikkat edin. Ne kadar düzgün dikerseniz görünümde o kadar güzel olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şu ipimi şöyle arka tarafa doğru alayım. Bakın. Şimdi şu papağanımızı geçirdik bakın. Şu iki ucu birbirine dikeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle karşı taraftan geldim. Yani bunu dikerken bu şekilde dikmiyoruz. Şöyle birleşim noktalarına dikkat ediyorsunuz. Bakın şöyle. Güzel ve düzgünce olmasına özen gösterin. Önce iki tarafı birbirine ekleyeceğiz. Şöyle
köşe kısımlarını da, yani ne kadar muntazam dikerseniz birleşimi dikkat edin. Yani çok belirgin olmasın. Pardon. Ne kadar az belli olursa o kadar güzel olur diyelim. Şöyle kenar kısımlarından da şöyle birleşim yapıyoruz. Bakın şu ucunu da tekrar birleştirelim. Bu ipimizi kesmiyoruz tekrar arkadaşlar. En son bütün işlemlerimiz bittikten sonra en son yürüterek keseceğiz. Onun için de önce şu işlemimizi bitirmemiz gerekiyor. Kesmeyin, yani acele etmeyin ipinizi kesmek için. Şimdi şöyle geçelim. Dediğim gibi bunun bir şekli yeri yok. Düzgün olacak şekilde elinizle birleştirin. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle iğnemi şuradan aşağıya alacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu birleşti. Şimdi bu ipi kesmedik ki, bunu buraya birleştireceğim. Ve burada bir bütünlük sağlanacak. Şöyle ipimi şuradan kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu kestikten sonra zaten biraz uzunca bıraktım. Şimdi bakın şöyle bir tane daha şuraya yapacağım. Bak birleştirdiğim yere. Gördünüz mü? Ve şimdi bunu arkadaşlar şuradan çekiyorum. Bunu da buraya bağlayacağız. Onu da şu şekilde yapıyorum. Şöyle tekrar isterseniz iğnemi alayım. İğneyle devam edelim. İğneyi buraya geçirelim. Tığla da yapabilirsiniz. Şimdi burada iğne daha kolay olur diye iğne kısmını alıyorum. Şimdi burada aynı buranın devamı gibi görünmesi için bakın ilmek buradan çıkıyor. İşte bu şekilde normalde bütünlük sağlaması için yaptığımız bir yöntem var ya. Şöyle alt tarafından doğru geçiriyoruz. Bakın. Şimdi bunu geçirdikten sonra tekrar bakın bu ilmeğin içine giriyoruz. Bakın şuraya şöyle göstereyim. İlmeğin çıktığı noktanın tekrar aynı içine batıyoruz ve arka tarafa doğru aşağı doğru çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle elinize de tabii ki düzeltin. Kağıt çünkü çok el ütüsü seven bir iptir. Düzgün olmasını istiyorsanız el ütüsü mutlaka ayarı yapın. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi bakın şurada papağanımız var. Onu şöyle başa getiriyoruz. Bu ipleri de yürüteceğiz ve öyle keseceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi direkt bu ipleri kesmeyin. Şimdi onu buraya getiriyoruz. Bakın bu eklediğimiz yere şu şekilde bakın şöyle eklediğimiz yer üstte kalacak. Altta hiçbir ek yeri, iz yeri görünmeyecek. Şimdi arkadaşlar şurada bakın şu ip vardı. Bunu şöyle tığla yürüteceğim. Bunu da yürüttükten sonra şunu ilk önce şöyle bir bağlayacağım. Oldukça sıkı ama tekrar bunu şöyle iğnemi bu tarafa geçireyim. Bu başlangıçtaki ipim. Bunu yürütüp bu ipi keseceğim buradan. Yürütürken dikkat edin bu arada siyahtan belli olmasın, yani yukarıdan. Ve aşağı kadar yürütmeyin çünkü bu elcik. Sadece şu kısa kısımdan doğru yürütebilirsiniz. Evet bakın şimdi şuradan şöyle bir kesiyorum bunu. Şimdi arkadaşlar tekrar iğnemi bu ipime takıyorum. Bunu da yaptıktan sonra bunu da keseceğim. Şimdi bakın şu birleşim yerine geldik. Bakın birleşim yerine geldikten sonra hatta bunu da yürütelim burada. Bakın şöyle yapayım. Dediğim gibi yukarıdan görünmemesine dikkat edin. Siyah olmasaydı sorun olmazdı ama şimdi ip siyah olduğu için yanındaki görünmemesi gerekiyor. Şimdi tekrar şuraya şöyle bir arka tarafa doğru ben şöyle ipimi yürüteceğim. Ve bu arada da düğüm de atabilirsiniz şu şekilde. Yani elcik deyip geçmeyin. Bunlar da çok oyalıyor insana. Arkadaşlar zaten bu ufak detaylar
İnsanı çok oyalıyor. Şimdi yukarı doğru çıktım. Tekrar aynı noktadan içeri batıyorum ama farklı yerden çıkacağım. Çünkü ipiniz geri çıkar. Buna dikkat edin. Evet, şimdi bunu da buradan keseceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu siyah ipimiz kaldı. Bununla da birleşimini yapacağız. Ve elcimiz bitmiş olacak bakın. Şimdi arkadaşlar bunları gizledim. Şimdi şöyle papağanımızı dediğim gibi şu orta birleşim noktasına getirdik. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Bakın. Şöyle ezelim elimizle. Şimdi iğne ile arkadaşlar şöyle siyah kısımlarından şöyle tutturacağız. Ay, siyah yerden karşı tarafta siyah çıkarsanız daha güzel olur. Biraz sağlam olması için şöyle yavaşça çekebildiğiniz kadar çekin ama çok da zorlamayın çünkü kağıt ip çabuk kopuyor biliyorsunuz. Evet. Yine bakın buradan çıktıysanız gene aynı yerden batın. Sakın böyle karşı tarafa doğru geçmeyin. Oradaki bütünlük bozulmasın. Bakın aynı taraftan doğru batıyorum. Yalnız siyah kısımdan doğru çıkıyorum. Bakın yani bu görüntü bozulmasın arkadaşlar. Yani hiç dikilmemiş gibi bir görüntü istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu ilmek kaydırma bozulmadan devam ediyor. Evet. Şimdi şu siyah kısımlarından dediğim gibi şöyle gelişi güzel ama muntazam şekilde yapıyoruz. Ve arkasından geçtim. Bittikten sonra zaten ipimizi yürütüp öyle kesiyoruz. İpinizi ne yaparsanız yapın arkadaşlar, yürütmeden kesinlikle kesmeyin. Hem çantanız çıkabilir yerinden son ilmeğiniz, hem de sağlam olmaz. İpliği mutlaka yürütün. Şimdi arkadaşlar ben şimdi aşağı doğru ipimi yürüteceğim. Şöyle bakın. Şuradan batayım. Şöyle elciğimin iç kısmından doğru çıkayım. Şimdi bakın. Şöyle iç tarafa doğru ipimi, iğnemi çıkarıyorum. Tekrar şöyle bir alt tarafa doğru ve burada tabii ki bir yerleri batıyor yani arkadaşlar, ne sağlam olsun diye. Şimdi keseceğim arkadaşlar. Şöyle iç kısmından kestim. Bakın. Elciğimiz hazır arkadaşlar. Bütün çantalarınızda kullanabilirsiniz. Bakın şöyle çantama da takayım ben. Bakın oldukça şık ve güzel oldu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bakın